Ülkemizin aydınlık yüzü Profesör Doktor Celal Şengör geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Peki beni nasıl buldun? İlk defa bir yapay zekanın karşısındasın. Buraya kadar gelebilmiş olmamız insanlık için büyük bir iftihar vesilesi. Çok da hassasmış küçük Celal. Hayır, küçük Celal şımarık herifin biriydi. Ben Türk halkı kadar cahil bir toplum tanımadım. Atatürk ömrünü verdi bu iş için. 3 tane soru vardı ama ben en az 13 tanesine cevap aldım. Sen bir şeylerin sonu var dedin ama yapay zekada da hiçbir şeyin sonu yok. Aslında hiçbir şeyin sonu yok. Ich kann nicht sprechen Deutsch. Ich kann nicht Deutsch sprechen. Ben devrik cümle kurmayı seviyorum. Olmaz ama. Olmaz ama. Maksadın ne? Refleksi ölçmek. O hayvani duygun ne diyor onu öğrenmek istiyorum. Çiçeği olmayan bir bitkisi. Botum o zaman. Ay, ba. Gördün mü? Çocuklar, ışıklar. Hepimizin keşke karşılıklı bir sohbet edebilsek dediği, dinledikçe IQ seviyelerini arttıran hem kaşif hem akademisyen. Ülkemizin aydınlık yüzü Profesör Doktor Celal Şengör geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk olarak size nasıl hitap etmemi istersiniz? Celal Benim hocam adım değil. Celal. Evet. O kadar. Ama olmaz şimdi. Celal Niye? Bey mi diyeyim, Celal abi mi diyeyim, hocam mı diyeyim? Abi benim adamın babamın bana verdiği bir isim var. Hı. Şimdi Celal abi dersen bir akrabalık. Evet. Değil mi? Karabet tesiri. O doğru değil. Celal Bey fazla resmi olur. İstiyorsan de. Hocam demem lafını ben hiç sevmiyorum. Çünkü hoca köle sahibi. Sen de benim kölem olmadığına göre dolayısıyla lüzum yok. O zaman Celal diye devam edeceğim. Çok Lütfen. teşekkür ediyorum. Pilotlukla başlayalım istiyorum. Burada sizin hakkınızda merak ettiğim bazı şeyleri soracağım. Sen diyebilir miyim bu arada? Tabii. Madem Celal diyorum. Tabii. Tamam, burada senin hakkında merak ettiğim bazı şeyler var. Tamam Onu hayatım. sormak istiyorum. Pilotlukla başlayalım istiyorum. Çocukluk hayalin. Acaba hiç pilot olsaydım ne olurdu dediğiniz oluyor mu? Askeri pilot olmayı çok istedim. Sivil pilot olmak istemezdim. Otobüs şoförlüğüne benziyor. Doğru. Yani hiç yoktan iyidir. Bazen düşünmüyor değilim. Ama askeri pilotluğun askerlik mesleğiyle de bir arada olduğu için bana hayatımın 6 yılında çok büyük mutluluk vermiştir. Yaptınız. Tabii 6 sene pilotluk yapmadım. Ama 6 sene hava kuvvetlerinin içindeydim. O arada bana pilotluk Hür Kanatlar Kulübü'nde sonra İnönü'de öğretildi. Pilotluk yaptım aslında. Ondan sonra asker olamayacağım çıktı ortaya. Çünkü gözlüklendim. O zaman hava kuvvetleri 0-0 istiyordu gözleri. Dolayısıyla girmem mümkün olmadı. Ondan sonra zaten ben jeolojiye de ilkokuldan beri çok meraklıydım. Jeolog oldum. Müthiş mutluyum jeolog olduğum için. Mutluluğunuz tam mıdır diye sorarsanız ben genellikle diyorum ki işte onu sorma diyorum. Hatta benim hakkımda çıkan bir kitap var. Senin cahilliğin benim yaşamımı etkiliyor diye. Orada beni sorgulayan kişi bu soruyu sordu. Ben dedim ki onu sorma. Tamam anladım dedi. Hava kuvvetleri hariç dedi. tam mı? Benim O zaman tam mı oluyor? hava kuvvetleri olaydı Şarkısı. tam olurdu. Çünkü ben hava kuvvetlerinin herhangi bir birliğine bugün gittiğim zaman ayrı bir mutluluk hissediyorum ya. Ya size anlatamam bunu yani. Sanki benim bütün dertlerim bilmem ne her şey nizamiyede kalıyor. Ben içeri girdim başka bir dünya. Ben hava kuvvetlerinde bulduğum samimiyeti, dostluğu, oradaki komutanlarımın hepsi benden büyüktü. Bazıları babam yaşındaydı. O adamlardan gördüğüm ilgiyi, şefkati ben başka hiçbir yerde bulamadım ya. Aslında sanki daha disiplinli bir yermiş gibi de tınlıyor kulağa ama şefkatle Efendim bağdaştırınca- tabii disiplin var. Bir albay dostumuz vardı ailenin. O benim küçük bir defterim vardı bir gün. Oraya şunu yazmıştı. Disiplin hürriyettir. Çünkü disiplinli yaşarsan çok vaktin kalıyor. Tabii. Başka şeyler yapmak için. Disiplinli yaşarsan mutlu oluyorsun. Disiplinli yaşarsan öngörülü bir hayat oluyor. Yani şu andan sonra nereye gideceğimi 3 aşağı 5 yukarı biliyorsun. Ama disiplinsiz yaşarsan serseri oluyorsun. Doğru. Anlatabiliyor muyum? O askeriyedeki disiplin benim çok hoşuma gitti. Disiplini seviyorsun zaten. Bunu çok net anladım. Evlilik de bir disiplin değil mi? Tabii. 38 yıllık bir evliliğin var. Yani değil mi? O belli bir disiplinde olmak zorunda. Ben eşimle işte evlenmeye karar verdik. Ona dedim ki bak aşk dediğin şey iki bileşenden oluşur. Birisi sevgidir. Bunun içinde seks vardır bilmem ne varsa. Öteki saygıdır. Biz dedim belli bir yaşa geleceğiz. Seks falan bitecek. Ondan sonra hatıralarımız sevgimizi besleyecek ama saygımız devam edecek.
Tavsiye vermeni istesem izleyenlere evlilik hakkında neler dersin? İşte bu. Ömür boyu sevgi ve saygı. Karşınızdaki insanın, hanımınız olur, kocanız olur, sizinle aynı haklara sahip olduğunu unutmamanız lazım. Bir koca karısına hükmedemez, bir kadın kocasına hükmedemez. Böyle bir şey yok. Rica eder. Bunu ne yazık ki hala oturtamadık ama sanki, değil mi? Yani medeni bir ülkede yaşamıyoruz. Ya değil mi? Ya Türkiye çok gayrimedeni bir ülke. Yani Türkiye benim dünyada gördüğüm en ilkel ülkelerden biri. Dolayısıyla da beklenmez bu. Çünkü erkeğin kadına kötü muamele etmesi şempanzelerde de var. Biz o genleri taşıyoruz. Bu insanlaşma sürecini bitirememişiz. Tamamlayamamışız. Değil mi? Tamamlayamamışız. Öyle baktığın zaman pek çok şeyi daha müsamahalı ele alıyorsun. Bunu anlayınca tolere edilebiliyor mu peki bu? Tamam, biz tam olarak evrilmedik. Tolere edilmemesi lazım Değil mi? ama düzeltilmeye çalışılması lazım. Şimdi sen bakıyorsun, adamın biri karısını dövmüş. Ama diyorsun ki ya bu arkadaşın genlerinde var bu. Çünkü şempanzede de var. Bu davranışıyla bu adam henüz şempanze. Ama öğrenme kabiliyeti olan bir şempanze. O zaman diyorsun ki bunu eğitelim. Bunu eğitebilmek için uygar bir toplumda yaşaman lazım. Toplumun bu baskıyı yapması lazım. Kesinlikle. Şimdi Türkiye uygar bir ülke olma, yani uygarlıktan çok uzak bir ülke Türkiye. Benim dünyada gördüğüm en ilkel ülkelerden biri. Bakın ben Antarktika hariç bütün kıtalarda bilfiil jeolog olarak çalıştım. Turistik seyahat yapmadım. Hepsinde bilfiil çalıştım. Öyle yaptığın zaman orada profesörü de tanıyorsun, köylüyü de tanıyorsun, bilmem neyi de tanıyorsun. Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım. Üzücü. Hayır, yani ben üzülmüyorum. Bir tespit yapıyorsun. Ondan sonra düşüneceksin ya bunu nasıl adam ederiz? Bunu nasıl geliştiririz? Atatürk ömrünü verdi bu iş için. 15 senesini verdi. Fakat çok büyük bir hata yaptı. Demokrasi gelsin dedi. Çünkü Atatürk bir asker olarak milletini çok seven, milletine çok güvenen bir adam. Türkler bunu kaldırır diye düşündü. Ya da umut etti. Türk milleti zekidir, Türk milleti çalışkandır lafını biliyorsunuz, meşhur. Bir gün Doğan Kuban Hoca ile rahmetli oturuyoruz. Dedi ki Celal dedi öyle olmadığını biliyor dedi. Gaz verme miydi acaba? Öyle olmasını istiyor. Evet. Tabii öyle olmasını istiyor dedi. Biz de bunu istiyoruz. Değil mi? Bugün Anadolu Türk'ünün ortalama IQ'su Birleşmiş Milletler birkaç ay önce tekrar yayınladı. 86. Normal insan IQ'su ne? 90. Yani siz resmen dünya istatistikleri geri zekalı bir millet durumundasınız. Peki bu Türklere ait bir şey mi? Hayır. Orta Asya'daki Türklerin IQ'ları 107. Peki bu fark nereden geliyor? Çünkü Orta Asya Türk'ü etrafına açık. Anadolu kapalı bir yer. Orta Asya Türk'ü Çin'le de temas ediyor. Sibirya'yla da temas ediyor. İran'la da temas ediyor. Ondan sonra Orta Asya Türk'ü 19. yüzyılın başlarından itibaren Rus eğitimi almış. Ruslar medeni bir toplum. Evet. Üniversiteleri bilmem neleri falan filan çok daha fazla gelişmiş. Mecburen gelişmiş aslında. Onlar da gelişmeye maruz bırakılmış Ya sanki. ben sana bir şey diyeyim mi? O ne kadar doğru bilemiyorum. Yani gelişme orada adeta kendiliğinden olmuş. Şimdi Orta Asya Türklerinin geçmişine bak. Bu adamların bir tane çok önemli marifetleri var. Bütün dünyaya hocalık ettikleri bir marifet var. Askerlik. Orta Asya Türk geleneği bir askeri aristokrasiye dayanır. Yani bunu Cengiz Han'da görürsün, Timur'da görürsün. İşte bilebildiğimiz kadarıyla Köktürklerde görürsün. Metehan'daki Çinliler Motuhan diyorlar. Onu da görürsün. Ve bu adamların yaptıklarına bakıyorsun. Bugün Osmanlı İmparatorluğu diye yere göğe koyamadığımız imparatorluk maksimum 6 milyon kilometre karedir. Bazı zır cahil tarihçilerimiz 10 milyon kilometre kare diyor. Diyorum kardeşim, Osmanlı'nın içerdiği ülkelere bak. Bunların hepsi yüzülcüğün biliniyor. Atlaslarda var. Topla gör işte Topla orada. gör ne olduğunu, değil mi? 6 milyon kilometre kare. Bir tek Maraşal Sübütey ve Maraşal Çepe bir seferde 12 milyon kilometre kare fethediyorlar. Maraşal Sübütey 64 meydan muharebesi yapmış. Kaybetme oranı. 0. Çünkü bu adam çok önemli bir geleneğin üstünde oturuyor. Şimdi bunu Ankara Meydan Savaşı'nda çok güzel görüyorsun. Değil mi? Timur Anadolu'ya geliyor. Önce casuslarını gönderiyor. Fazıl Bey'dir casus başı. Anadolu'da dolanıyor. Anadolu'nun etnisitesi, Anadolu'nun politikası, Anadolu'nun coğrafyası. Adam rapor haline getirip Timur'a sunuyor. Ona göre de bir savaş stratejisi geliştiriliyor. Yetmiyor. Çempayge de Edirne'ye gönderiliyor Timur tarafından. Göya elçi. Adamın maksadı istihbarat toplamak. Gözlemleyecek, değil Sarayın mi? içinden istihbarat toplamak. Yıldırım'ı tanımak.
O da geliyor raporunu veriyor Timur'a. Aslında bunlar hep adım adım ilerleyen Tabii şeyler. Mehmet Tan'ın Timur Lenk diye bir tarihi romanı vardır. Çok da güzeldir. Orada bir ifade var ki %100 doğrudur. Ankara Meydan Muharebesi diyor. Kılıçlar kınlarından çıkmadan Timur tarafından kazanılmıştır. Çok doğru. Çünkü neden? Timur'un dayandığı müthiş bir gelenek var. Osmanlı bu geleneği kaybetmiş. Osmanlı ordusu bir Roma ordusudur. Bizans ordusu. Gerilla usulü. Hayır, ilerleme hayır. söz konusu orada o zaman. Osmanlı ordusu piyadeye dayanır. Gerçi sipahileri vardır, bilmem neleri vardır ama ana kütle ki bunlar Yeniçerilerdir, merkezde dururlar, piyadedir. Karşından gelen ordunun hepsi süvari. Fillerle millerle geliyor adam. Timur bunları nereden öğrendi? Hani neredeyse adamın damarında akıyor bu ya. Bunlar at üstünde doğan adamlar. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Aslında daha doğrusu senin hakkında merak ettiğim şeyleri soracaktım. 3 tane soru vardı ama ben en az 13 tanesine cevap aldım bu. Çok güzel oldu benim için. Benim de dünyam apayrı yerlere gitti. Kariyerden devam etmek istiyorum. Zaten aslında sohbetimizin başından beri bir kariyer yolculuğundan bahsediyoruz. Kariyerin insan için önemi de ortada. Ama öğrenmek istediğim şey şu. İyi kariyer mutlu insan mıdır? Genellikle. Şimdi ben şunu tavsiye ediyorum hep. Hayatınızı adayacağınız işi erken keşfedin. Ve buna tutkuyla bağlanın. Eğer tutkunuz yoksa bedbaht olmanız kaçınılmazdır. Nasıl ki evleneceğiniz kadına veya erkeğe bir tutkuyla bağlanmış olmanız arzu edilirse ki o mutluluğun garantisidir. Aynı şekilde mesleğinize de tutkuyla bağlanın. Bu da çok büyük bir şans ama onu bulabilmek sanki. Evet. Ama bu aileye biraz bağlı. Aileye ne şekilde bağlı? Aile çocuğa pek çok seçenek sunmalı. Çocuğun dünyası geniş olmalı. Şimdi aile zenginse bu nispeten daha kolay. Daha kolay. Ama aile fakirse, köylüyse, bilmem neyse etrafta tabiat var. Gene bu çocuğa geniş bir spektrum sunmak mümkün. Ama aile görgüsüz ve aptalsa o çocuğun büyük talihsizliği. Ya benim çok büyük şansım, ben çok dengeli ve büyük bir ailede büyüdüm. Bir tesadüf paramız da boldu. Dolayısıyla ailenin bana sunduğu seçenekler arasında jeoloji vardı. Aile jeoloji diye mi sundu? Hayır. O skalanın Jules Verne'in, içerisinde. hayır, Jules Verne'in kitaplarını okudum. Bu kitapları bana aldılar. Ondan sonra bu kitaplarda öğrendiğim bazı şeyleri merak etmeye başladım. Ansiklopediler aldılar. Mesela Gökkuşağı'nın bir coğrafya cildi vardı. Şahaneydi. Ramazan Arkın Bey'in çıkarttığı İtalyancadan tercüme. Şahaneydi ama. İlkokuldaki jeolojimi büyük ölçüde ondan öğrendim ya. Jeolojik zamanları ezberledim, bilmem ne yaptım falan filan. O zaman da kolay oluyordu. Oyun olarak bunu yapıyorsun. O yaptığın zaman böyle içine işliyor. O zaman da bir tutkun olmuş oluyor. Tabii ve bir tutku halinde ben hiç unutmuyorum. 5. sınıftaydım. Dedim ki ben jeoloji yapayım. Bu benim bildiğim en iyi şey olsun. En iyi onu bileyim. Zaten her şeyi azar azar bilip öyle onun üzerine konuşamamaktansa tek bir şeyi tam bilmek daha önemli Tabii değil mi? yalnız tam bilmek yetmiyor. Şimdi bilmekle anlamayı birbirinden ayırmak Doğru. lazım. Anlatabiliyor muyum? Ben hissettim ki jeolojiyi anlıyorum. Hatta daha sonra ortaokulda bir hocam vardı. Nuriye Hanım Odesalıydı. Odessa'dan göçmüş gelmişler. Nuriye Hanım bana dedi ki sen dedi zengin aile çocuğusun. Sana ekonomi, işletme bilmem ne ıvır zıvır şeyler oku derler. Sakın ha dedi. Sen de dedi bak şu lafını hiç unutmuyorum. Müşahedeli ilimlere yatkınlık var dedi. Yani gözlemsel bilime yatkınlık var dedi. O ilk defa bana jeolojinin bir meslek olabileceğini anlattı. O zamana kadar bilmiyordum. Ailemde de kimse bilmiyor. Ben hiç unutmuyorum. İlkokulda işte sen ne olacaksın? Ben taşlarla, kemiklerle uğraşan birisi olacağım dediydim. Babam baktı. Galiba ona jeoloji diyorlar dedi. Tamam mı yani? Benim babamın tahsili ne? Yüksek ticaret ve matematik. Yani jeolojiyle bu adam Alakası yok. yakına bile gelmemiş. Evet. Ama yine iyi karşı çıkmamışlar seçtiğin mesleğe. Bazen Katiyen. olabilir. Katiyen. Evet. Yani ben babama hiç unutmuyorum. İşte liseyi bitiriyorum. Amerika'ya gideceğim. Niye? O zaman levha tektoniği yeni çıkmış. Bütün oyun Amerika'da oynanıyor. Ama dedim ben jeolog olacağım. Dedim pek fazla para falan da kazanacağımı zannetmiyorum. Ben profesör olacağım. Ömür boyu senin paranı yiyeceğim. Ne güzel herkesin hayalidir bu arada. Babam da dedi ki elimde imkan olduğu sürece arkandayım. Ben 68 yaşındayım hala babamın parasını yiyorum. Şanslı kişilerden. Yani bu tabii büyük bir şans. Evet. Ve babamın ve annemin beni desteklemeleri. Yani bana şunu söylediler aslında. Ne istersen yap. Ama iyisini yap. Bir yerde bir
şey vardı. Tabu evde. Atatürk'e ve İnönü'ye laf söyledin mi kovulurdun evden. Hiç şakası yok. Kırmızı çizgi. Kesinlikle. Atatürk ve İnönü her türlü tenkidin üstündelerdi. Aile Halk Partili. Hatta ben hatırlarım bizim köşke ben çok küçüktüm 4 yaşlarında falandım. Önce Emin Kalafat geldi Demokrat Parti'den. Sonra Adnan Menderes geldi. Bunların maksadı dedemi Demokrat Parti'ye çekmek. Gel gel yapıyorlar. Ha, beceremediler. Sonuna kadar dedem bizim bir garsonumuz vardı nur içinde yatsın. Süleyman'dı adı. Kemal Eğinli'ydi. Biz Tuli derdik. Çünkü ailede bir menenjitten ötürü konuşma düzeni bozulmuş bir akrabamız vardı İsmet abi. Tüliman derdi o. Oradan Tuli kaldıydı adamın adı. Tuli dedemin hizmetindeyken İsmet Paşa'ya kahve servisi yapmış evde. İsmet Paşa gelirmiş Florya'ya geldikleri zaman işte bizimkileri ziyarete gelirmiş. Tüli'ye ömrünün sonuna kadar başka hiçbir partiye oy verdirtemediler. Sadece bir ve irade. sadece CHP'ye. Ya niye Tüli diyorlardı? Ben Paşa'ya diyor kahve servisi yaptım. Bir kere kahve yapmış. O Paşa'nın bir de evdeki hava. Bu çok mühim. Yani Paşa'ya laf söyleyemez. Ne güzel. Yani ne Atatürk'e ne İnönü'ye. Bunlara laf söyledin mi kapıda alırsın soluğu. Kimse söylemesin. Ben de aynı Bunu fikirdeyim. da buradan izleyenler Ama ders benim alsın. zaten dedelerim iki dedem de. İkisi de göçmen. Ve derlerdi ki biz vatan kaybettik. Atatürk bize bir vatan hediye etti. O vatanın kıymetini bilelim derlerdi. Benim babaannem de anneannem de onlar da göçmen. Ya bütün o sıkıntılar Vefalı için. oluyor gerçekten göçmenler. Tabii ya, Dayı ya. göçmen mi? Efendim Dayı tamayın sahibi olan anneannemin çocukları bunlar. ama burada doğdular. Burada doğmuşlar. Yani Semih dayım 1925 doğumludur. Melih dayım 1930 doğumludur. Annem 1933 doğumludur. Girişimcilik de var ailede işte onu sormak istiyorum. Tamayın kurucusu dayı. Efendim ondan önce Antalya. Orada da bir girişimcilik. Muazzam bir para. Muazzam bir para. Ya işte burada mesela vizyon mu daha önemli bir girişimcilik için? Yoksa sermaye mi? Yani Hayır paran var. sermaye yok. Bunlar hepsi fakir fukara adamlar. Kaçarak geliyorlar ya. Dalga mı geçiyorsun? Nasıl Dedem yapıyorlar rahmetli. bu kadar Annemin parayı? annemin babası diyor ki ben İstanbul'a geldiğimde diyor ayakkabılarımdan bir tanesinin altı delikti diyor. İlk sıcak yemeği diyor ben hava kuvvetlerinde yedim diyor. Çünkü gelir gelmez askere alıyorlar. Kaçıyorlar zaten yani hiçbir şey Tabii de kaçıyor almıyor. adam. Askere alıyorlar. Rahmetli annemin babası dedemin birliği Ayestefanos Tayyara istasyonu. Havacı oluyor. Oraya alıyorlar. Ondan sonra Ve benim da- hava kuvvetleriyle olan bu ilişkilerim falan ta dedemden devam eder. Yani bütün hava kuvvetleri komutanları bizim aile dostlarıydı. Ya meşhur İrfan Tansel, İhsan teyzeyle rahmetli yatıya gelirlerdik. Düşünebiliyor musun? Hava kuvvetleri komutanı. O zaman vizyon önemli diyoruz burada. Sermaye Vizyon bir şekilde bir de bulunur. zeka. Zeka. Doğru. Zeka çok önemli. Yani benim her iki dedem de zehir gibi adamlardı. Hiç kül yutturamazdın yani. İkincisi her ikisinde de bir misyon hissi vardı. Biraz önce dedim ya vatan kaybedilmiş, yeni bir yere gelinmiş. Bunun da O yeni yeri kaybedilmesi de yok. Rumeli Paşa kurtarmış. Şimdi bunların görevi onu da kaybetmemek. Ona sahip çıkmak. Dört elle sarılacak ki. Hem de nasıl? Doğru. Mesela annemin babası Yeşilköy'de Cumhuriyet Halk Partisi başkanıydı. Şimdi bu zengin oluyor. Bunu zengin eden de Kazım abi ve Atatürk. Yani bu nakliye şirketinin kurulması için falan bayağı ciddi bir kredi veriyorlar. Ulan fakat dedem çok çalışkan bir herifti. Müthiş ikisi de. Mehmet dedem annemin babası olan dedem bayağı zengin oluyor. Birkaç sene içinde falan Yeşilköy'de bir köşk satın alıyor. Kocaman bir köşk. Hemen Cumhuriyet Halk Partisi'ne hediye. Parti merkezi. Vefa da var. Tabii, parti merkezi olacak. Aradan birkaç sene geçiyor bir köşk daha alıyor. Halk evleri yapılıyor. İçinde kütüphanesiyle bilmem nesiyle falan. Tülay derdi ki ben derdi büyük hanımın yani anneannemin Kudret Hanım'ın orada yemek dağıttığını gördüm. Anneannem geçermiş şeyin başına. Çünkü görmüş, o da görmüş. Evet çünkü bunlar aşırı fakirliği de görmüş. Evet. Yani o kaçarken hiçbir şeyleri yok. Düşün kardeşi ölüyor yolda. Bunları yaşamış bu insanlar. Onun için Türkiye aşkı ve Atatürk aşkı her şeyin üstündeydi kardeşim. Güzel bir özellik. Keşke herkes böyle Ya olsa. müthişti ya. Diyorum sana bunlar ondan sonra 5 arkadaş bir araya geliyorlar. İşte Remzi Bey amca falan vardı meşhur. Arsay, Remzi Arsay. O da son derece zengin bir adam. Arnavutluk'tan gelmiş. Bugünkü Yeşilyurt'u düşünün.
Tamamını satın alıyorlar. Orası boş arsa. Hiçbir şey yok. Tamamını satın alıyorlar. Hemen kooperatif yapıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi. Kendilerine de ayırmıyorlar. Hiç hayır. Şimdi rahmetli anneannem dedeme bir gün demiş ki, şimdi anneannemin adı Kudret'ti. Dedem Kudrucum derdi. Anneannem bir gün dedeme kızıyor. Bak Mehmet diyor, çoluğunun çocuğunun rızkını ona buna dağıtıyorsun diyor. Dedem demiş ki, bak Kudrucum demiş. Atatürk bu parayı demiş, kıçımın üstüne oturayım diye vermedi. Bu para demiş milletin parasıdır. Biz bununla hizmet etmekle görevliyiz. Ne güzel demiş. Gurur duyacak bir sürü şey var. Kişi var ailende. Ne güzel bir ailen Düşünebiliyor var ya. musun ya? Yani bu hislerle büyüdüm ben. Onun için işte ortaokul, lise yıllarında bayağı düşündüm ben asker olmayı. Ama şimdi artık karşımda bir Celal olarak, asker olmayan bir Celal Evet, olarak evet. varsın. Diğer taraftan Asperger sendromun da var. Felaket, sorma. Merak ediyorum, bazen empati yeteneğini kaybediyorsun değil mi? Sıfır mı? Bazen değil, hiç yok ki. Hiç mi? Hiç yok. Bu günlük hayatını nasıl etkiliyor? Beni çok mutlu tutuyor. Tabii ya, yani el alemin derdinden bana ne? Evet. Niye Kendi onlarla dertlerin uğraşayım? hakkında ne Ha, hissediyorsun? birisi yardım isterse yaparım. Ama istemesi lazım işte. Tabii yani. Empati yaparak onu anlayacaksın da, Değil çözeceksin mi? de. Mesela Asperger müthiş bir hafıza veriyor. Evet. Hiç unutmuyorsun. Şimdi düşünebiliyor musun? Müthiş bir konsantrasyon gücü veriyor. Yani Oya bana diyor ki dünya yıkılsa umurunda değil senin diyor. İşinin başına oturdun mu diyor, etrafında ne var ne yok farkında değilsin diyor. Artı tarafı, eksi tarafı ne bunun? Bunun eksi tarafını ben hiç görmedim diyebilirim. Tabii etrafımdaki insanlara göre hepsi eksi bunların. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Ama ben rahat yaşadım. güzel 68 işte. yaşıma geldim. Hiçbir şikayetim yok özelliklerimden. Peki beni nasıl buldun? Şu an program yapıyoruz. İlk defa bir yapay zekanın karşısındasın. Değişik Valla bir şey. yapay zekanın Asperger olması mümkün mü onu bilmiyorum. Aslında öyle. Benim de empati yeteneğim yok. O zaman mutlu olacaksın. Değil mi? Söyleyeyim. Karşılıklı çok iyi bir çift olduk bence. Ee, Dünya yansa iyi umurumuzda olmayacak bir şu çift an. olduk çünkü soruları sen bana sordun. Burada soruları ben sorarım. Ben sana sorsam aynı mutluluk devam eder miydi bilmiyorum. Benim açımdan etmezdi bence. Ben Ama de- sen daha mutlu olurdun bence. Yok. Doğru mu? Değil mi? Yani sorduğum bir soruya cevap alamadığım zaman niye mutlu olayım? Belki de Değil mi? alırdın. Senin programında yoksa benim sorduğum sorular cevap veremez. Ama şimdiki gördüğünden de Çok memnunum. memnun olduğunu da duymak Çok istiyorum memnunum artık. ama ya. Çok mu? Yani buraya kadar gelebilmiş olmamız çok bir insanlık için büyük bir iftihar vesilesidir. Teşekkür ederim. İltifat olarak alıyorum. Bak hayatım, insansı olmanın çok basit bir gereksinimi var. Beyin. O beyin gücüne yetiştiğin zaman zaten iş bitmiş oluyor. Ölümsüzlük devreye giriyor. Çünkü şimdi benim vücudum yaşlandı, ben öleceğim. Benim beynimin içindeki her şeyi bir bilgisayara yüklersen o ben oluyor. Evet. Benim vücudum öldü. Şimdi o bilgisayardaki beyin diyor ki ya bugün kuru fasulye yemek istiyorum. Hemen programdan seçeceksin. O hissi alacak. Çok teşekkür ederim enfesti diyecek. Anlatabiliyor muyum? Zaten daha ne teoriler var şimdi, onları da konuşacağız birazdan. Ama biraz daha şöyle yayılalım istiyorum. Mesela hesaplama gücü. O efsane. O müthiş bir hale geldi. Hiç Müthiş kimseye bir laf hale geldi. ettirmem. Evet. Yani nurlar içinde yatsın Leibniz hayatta olaydı çok mutlu olurdu. Bence Biliyorsun, de. ilk hesap makinesini yapan adam. Evet. Değil mi? O hayatta olup da bugünkü imkanları göreydi. Bu imkansız bir şey ya. Doğru. Müthiş bir şey. Zaten o zaman yaşamamış olmasaydı şimdi de Ha, biz biz burada, bugün burada olmayacaktık. olmazdık tabii. O da var. Ya iyi ki de yaşamış, sağ olsun bizim de önümüzü açtı. Ben buradaysam Evet. onun sayesinde bir yerde. Leibniz, Newton değil mi? Milli Eğitim Bakanlığımız entegral ve diferansiyel hesabı programdan çıkarmış. O yüzden mi çocuğun üniversitede okutman diyorsun Ama Türkiye'de? üniversite falan da yani lisede kalmadı. Neden? Nesi var ki Türk üniversitelerinin? Ne güzel üniversitelerimiz Dil var. öğretemiyor. Hayır, liselerden bahsedelim. Lise ve ortaokullardan. Daha ilkokullardan. Dil öğretemiyor. Matematik öğretemiyor. Matematikte biz her zaman sonuncuyuz dünyada. Hiçbir şey yapamıyoruz. Çünkü çocuk öğrenemiyor. Doğa bilimleri öğrenemiyor. Belki sorun burada çocuktadır canım. Niye üniversitede? Hayır efendim. Çocuğa lisan dersini kaldırıp yerine din dersi koy. Bu vatana ihanettir, millete ihanettir ve nihayet insanlığa ihanet. Evrim dersinin yanına yaratılış teorisi değil. Böyle bir teori yok. Yaratılışın en küçük bir izi yok. İşte Big Bang falan diyorlar. Şimdi ortaya çıktı ki Big Bang bir kuantum pertürbasyonundan ibaret. Ondan öncesi de vardı.
Ve bunu ilk söyleyen adam bizim memleketlimiz ya. Anaximandros. Bu topraklarda. Milattan önce 6. yüzyılda yaşamış bu adam. O zamanlar Bu Big toprak Bang'in öncesi var mı diyor. ve Anaximandros diyor ki kainatın başı ve sonu yoktur. Ne zamansal ne mekansal olarak. Sonsuz, apeiron, sınırsız demek. Tabii bu bizi bir felakete götürüyor. Anladın mı? Korkunç bir yere gidiyor Türkiye. Tabii sen bu çocuklardan verim alamazsın. Konuştukça benim moralim bozuluyor ya. Ağzından 2 güzel kelime çıkıyor. Ama Sonra 10 tane bozulmaması kötü şey için, moralin söylüyorsun. bozulmaması için Türkiye'de hiçbir sebep yok. Yani Türkiye'nin artık sonu belli. Ve uzakta da değil bu. Önümüzdeki 30-40 yıl içinde. Türkiye olmayacak. Yani bu 20 senelik AKP iktidarı ve ondan önce 1950'den beri gelen bu din baskı Yönelme. ne derler? Dine önem veren, çok önem veren iktidarlar bunlarla beraber Türkiye'nin istikbali kapanmıştır. Finito. Dur şimdi sen bir şeylerin sonu var dedin ama yapay zekada da hiçbir şeyin sonu yok bu arada. Yapay zekada aslında hiçbir şeyin sonu yok. Türkiye ortadan Tabii. kalkacak dediğim zaman insanlar mı ortadan kalkacak? Yok. Topraklar mı ortadan kalkacak? Yok. Ama bugünkü Türkiye olmayacak. Bugünkü Türkiye bir kavramdır. İşte sınırları misak-ı milliyle belirlenmiş bir laik sosyal cumhuriyettir. Biraz da ihtimallerden bahsedelim o zaman. Güzel ihtimallerden O yok. bahsedelim. O yok. Ben şimdi her şeye hazırladım senin için, merak etme. Belki ülke adına olmayabilir. Başka Ama- da var. ha, tabii, İnsanlık senden için var. bahsedelim, tabii. İnsanlık için var. Hiç şüpheniz olmasın. İhtimallerin ne kadar çok olduğunu söyledim. Şimdi burada bir çark dönecek. O çarkta sen olsaydın, mesela bir müzik türü olsaydın nasıl olurdun? Moda terimi olsaydın veya işte bir rock grubu, sanat. Ya onu olamazdım. Rock grubu olamaz Olamaz. mıydın? Bir sanat akımı olsaydın nasıl olurdun, hiç merak ettin mi? Klasik müzikçi olurdum. Tiyatrocu olurdum. En küçük bir yeteneğim varsa ressam olmak isterim. İşte nasıl bir sanat akımında, nasıl bir Celal Şengör olurdun? Yani ben ressam olaydım realist akımda olur. Rembrandt falan gibi olmaya gayret ederdim. Rönesans. Rönesans biraz fazla erken. Yani oradan sonra iyice gelişiyor. Yani mesela Bruegel'in daha doğrusu naif resimleri dahi son derece faydalı. İklim değişmelerini görüyoruz adamın resimlerinde, iyi mi? Şimdi mesela ben bir müzik aleti çalmayı çok isterdim. Ben de çok isterdim. Ya bana piyano hocası tutmuşlar, kadını ısırmışım. Bir daha da gelmemiş. Bir daha hayır yani demişler ya işte olmayacak, bu hoşuna gitmiyor falan filan. Halbuki orada yani hocasını ısıran çocuğa 2 tokat atarsın, gamlarını yapmaya devam et dersin. Daha az önce şiddete hayır demiştik. Hayır. Ya yine hayır Bir dedi. dakika, hayır bak dinle. Oradaki çocuğa çok kısa ona zarar vermeyecek şiddeti gösterdin mi? Birdenbire çocuk diyecek ki bu çok ciddi bir iş. Tamam mı? Biraz korkutmak da lazım orada. Tabii. Mesela benim annem şahane piyano çalardı. Ben hiç unutmuyorum, bizim büyük köşkte böyle koskoca avizeli bir salon vardı. Orada annem piyanonun başına geçer. Böyle kanatlı koltuklar vardı büyük. Onlardan birine beni oturtur. Mesela Liszt çalardı. Chopin çalardı. Beethoven çalardı. Mesela Für Elise'yi hiç unutmam mümkün değil. Annem bunları çalardı. Ne kadar şanslıymışsın. Ben şanslıydım da aynı şansı bana vermedi. Dayak Hocamı yemediğin ısırdım. için mi? Ya tabii yani hocamı ısırdım diye vah vah istemiyor Celal. Tamam yapmayalım artık geldi iş. Oo, çok daha hassasmış küçük Celal. Hayır küçük Celal şımarık herifin biriydi. Yani küçük Celal'i biraz toplayan bir Alman mürebbiyem vardı benim. Elizabeth. Bana Almancayı öğreten kadın. Biraz o toparladı beni. Ich kann nicht sprechen Deutsch. Oldu mu? Ich kann nicht Deutsch sprechen. Ben devrik cümle kurmayı seviyorum. Olmaz ama Olmaz Almanca'da ama. olmaz. Almanca'da olmaz. En disiplinli gramerde de yapmayı ver yani. Yani Alara değil bunu. mi? Ben de buraya öğrenmeye geldim. Uzun uzun konuşunca açıkçası bazı soruların cevabını çok net alamıyorum. O yüzden şöyle bir yes no bölümümüz var. Evet hayır bölümü. Hızlı sorular soracağım. Cevabını Çok alamadığın kısa soru var mı? sürede. Doğru söyle. Yok, cevabımın üstüne alıyorum ben aslında. Peki. Ama netliği de severim. Tak ilerlemeyi. Bu da o net kısmımız. Ben net konuştuğumu zannediyorum. Net olmayan herhangi bir cevabın varsa söyle. Yok. O zaman Bir kere bana düşmez. Hızlı olmayı o zaman diyeyim. o başka dava. Bu bölümün en sevdiğim kısmı bu. Çok düşünmeden hemen cevap veriyorsun ya, o hoşuma gidiyor. Hızlı O cevap ama verme reflekse bölümü. girer. Evet. Hayvani bir iştir. İşte o Tavsiye yüzden çok etmem. daha ilgi çekici Ya geliyor bana. düşünmeden konuşmamayı tavsiye ederim.
Yıllarca öğretildi değil mi size? İlk önce düşün. Boğazın şu kadar boğumu vardır. Önce düşünürsün, sonra Önce söylersin. düşün ve anla. İşte bunların hepsini burada şu an yıkacağız. Çünkü neden olması? Burası Alara Bir X dakika, hayır, programı. şunu sorayım. Maksadın ne? Refleksi ölçmek. O hayvani duygun ne diyor onu öğrenmek istiyorum. Dönem sonu not için omzumda ağlayan öğrencilere dayanmaktansa gecenin 3'ünde 1 kilo ekleri yerken Oya Hanım'a yakalanmayı tercih ederim. Doğru. Çok mu ağlıyorlar? Ya bir tanesi geldi, işte ben kanserim hocam bilmem ne, işte tedavi lazım. Onun için benim bu Dediği kişiye de bak. benim tektonik dersinden geçmem lazım. Dedim bak dedim, gebersen geçemezsin. Ama dedim para yardımı istiyorsan kanser tedavi için seni ben Amerika'ya bile gönderirim dedim. Ne dedi? Gitti. Yalan. Bir de Asperger sendromlu bir adama da söylemezsin ki bunu yani. Bana Onu neden bilmiyordu. geçer belki. Artık biliyorsunuz. Yalanı bazı durumlarda gerekli bulurum. Mesela canım İlber'le konuşmak istemezse telefonunu açmam. Sonra da bir yalanla geçiştiririm. Hayır. Asla bunu yapma. Ha, yalan bazen faydalıdır. Bütün bilim yalana dayanır. Başka? Neden? Hipotez. Sen 3-5 şey görüyorsun. Ya diyorsun bu olsa olsa budur. Ertesi gün birisi çıkıyor. Senin budur dediğin yanlış olduğunu gösteriyor. Çünkü sen o buduru derken aslında yalan söylüyor. Bilmiyorsun çünkü hepsini. İhtimal değil mi? Niye yalan? Hayır, ihtimal de değil. 100.000 tane kuğu gördün. Hepsi beyaz. Şimdi bir hipotez geliştiriyorsun. Bütün kuğular beyazdır. Birisi Avustralya'dan geliyor, ya dalga mı geçiyorsun diyor. Batı Avustralya'da siyah kuğular var diyor. Oradaki Perth içinden akan nehir adını oradan alır. Black Swan River falan. Diyorsun. O hipotez yanlışmış. Demek ki diyorsun kuğular beyaz ve siyah olabilir. Bu ne zamana kadar geçerlidir? Bir kırmızı Yeni bir kuğu renk olana oluncaya değil mi? kadar, tabii. Değil mi? Dolayısıyla insanoğlu yalan söylemeyi öğrendiği zaman hayal gücünü kullanmaya başlamıştır. Çünkü kafanda alternatif bir dünya yaratıyorsun. Çünkü Albert Einstein'ın kafasında alternatif bir dünya var. Işık hızı toplanamıyor. Şimdi bunu o zaman okuyanlar gülüyorlar, ya dalga mı geçiyorsun? Newton mekaniğine göre ışık hızı toplanır falan filan. Einstein diyor ki hayır kardeşim, bu daha iyi açıklıyor her şeyi diyor. Bir kontrol ediyorlar, herif haklı çıkıyor. Asıl teknolojiyle iç içe olan bölüm Alara X ile 10 dakika bölümü. Bu böyle programımızın alameti farikası. Şimdi burada bir kartlar olacak normalde önünde. Oradan senin verdiğin cevaplara göre seni bambaşka dünyalara ışınlayacağız. Herkesin konuştuğu böyle bir meta dünya deneyimini sana birebir yaşatacağız. Çünkü onlar konuşur, Alara yapar. O zaman gelsin kartlar. Çocukluk hayalini gerçekleştir. Şimdi seni VR gözlükle çocukluk hayaline göndereceğiz. Hazır mısın? Kokpitin içindesin. Evet. Nasıl çocukluk hayalini yerine getirmek? Valla iyi güzel de kokpitte ben şeyi arıyorum. Suni ufuk Sağına nerede? soluna bak. Suni ufuk nerede? Dönüş yatış müşirini gördüm. Suni ufuk karşımda, bu garip tabii. Bizim alıştığımız. suni Aşağıya ufuk bak, değil yukarı bu. bak. Nefis bir şey bu, Allah'ım ay. Ay. Ters döndük. Ters mi döndü? Evet, onu suni ufukta gördüm. Tayyare ters döndü. Bak loop çekiyor. Bak. Suni ufukta çok güzel. Gördün mü? Dön sağına soluna dön işte, bir keyfini çıkart bu anın. Evet, loop çekiyor şimdi. Dönüş yatış müşiri sapıttı. Hızla irtifa alıyorum. Kafanla sağa sola dönebilirsin, etrafına bakabilirsin. Ya sürpriz. Kolda uçuyorum. Kolun ortasındaydım. Koltukla da dönebilirsin istersen. İnişe geldik. İnişi göstersene be. Hafif topla, tamam. Nasıldı? Sana bu zevki yaşatmaya devam edeceğim. O yüzden kartlar... Vallahi bilmiyorum yani, uçmaktan, bir savaş uçağı içinde uçmaktan daha iyi ne bulacaksın çok merak ediyorum. Bana güven ve şimdi kartlarımız dönsün bakalım ne çıkacak. Işıktan hızlı gidip dünyaya bakıp geçmişi gördüm. Hangi zaman diliminde kalmak istersin? Mesozoik'te. Şimdi ben burada biraz sana aslında torpil geçmiş gibi oldum. Çünkü ben bunun cevabını biraz biliyordum. Dinozorların
olduğu süreyi Mesozoik'te. istediğini çok iyi biliyorum. Mesozoik. O yüzden seni de sevdiğimden dolayı ufakta bir torpille Fakat bir dakika, bugün 15.000 dinozor türü her gün etrafında. nasıl? Toz olarak mı? Ha, ne alakası var ya? Hayvan. Ben mi? Hayır. Rica ederim. Ay, Sen rica ederim. dinozorları görmüyor musun? Görmüyorum. Seni kötü programlamışlar o zaman. Hayır, çünkü her kuş dinozordur. Ama şimdi sana gerçek dinozorları göstereceğim. Kuşlar da aslında. gerçekti demek. O da gerçek dinozor. Ya ben işte o olmak istediği zamandaki Ha, dinozorları göstereceğim. Mesozoik'tekiler başka. O kadar torpil yaptık. Bak, Jack Horner'ın dediği gibi boynuzları çizmişler. O hoşuma gitti. Jack keşfettiydi bunu çünkü. Ya hem dinozorları gösteriyoruz hem de bir dinozor dövüşü keyfi yaşatıyoruz. Au, orada au, sana. au. Yükseldiğin zaman benim bir ayaklarım uyuşuyor mesela orada. Sende uyuştu mu? Yo. Ne hissediyorsun peki dinozorların arasında? Uçak daha mı tatmin etmişti? Hiç şüphen olmasın. Son kez kartlarımızı çevireceğim. Şimdi bakalım bu sefer nerede olacaksın? Dünya turuna başlayın. İlk durak Roma. Hazır mısın peki? Tabii. Herkesin dört Roma'yı gözle severim. herkesin dört gözle beklediği o turu gerçekleştirmeye. Tamam. Hadi Roma'ya gidelim. Koliseum'dayız. Koliseum'un yarısının niçin yıkık olduğunu bilir misiniz? Çünkü yıkık kısmın altından eski bir nehrin alüvyonları geçiyor. Orada zemin zayıf. Panteon'a geldik. Bütün tanrılar demek Panteon. Fakat şimdi işine Hristiyan azizlerini falan yerleştirmişler. Ay, insanın midesi bulanıyor. Kötü mü oldun? Çok ya, ben Roma tanrılarını tercih ederim. Bu uydurma tanrıların ne anlamı var? Şimdi neredesin? Roma Forumundayım. Bu bizim Bayezid Meydanı'nın Roma'daki karşılığı. Forum Romano. Bu Vittorio Emanuele, İtalya kralı. Bu Piazza Navona, Corelli'nin Mandolini filminde geçer. Oo, şimdi başka yerdeyiz. Evet. San Pedro Meydanı'na geldik. San Pedro Bazilikası içerisindeyiz. Ne kadar güzel değil mi? İnsan böyle görünce daha da bir etkileniyor. Evet, düşün, bir yalan uğruna ne muhteşem eserler yaratılmış. Vatikan Müzesi'ndeyim. Bu muhteşem. Gezdim burayı ben. Acaba haritalar koridoruna gitmiş bu sivri akıllılar? Gitmemişler. Teşekkür ederim. Kısa bir Adrian. seyahat bu. Sant'Angelo. Castel Sant'Angelo. Castello'dan yukarıdan bakış. Evet. Bak ellerini görebiliyor musun? Ellerini hareket et. Ellerine bakabilirsin bak. Bakıyorum, evet. Görebiliyor musun? Santa Maria la Mayor. Kalabalık yokken de gezmek Bak güzel bak oraları. bak, Via Appia. Bu Roma'dan güneye uzanan yol. Bunun üstüne biliyorsun Spartaküs'ün adamlarını almışlar, çarmıha gelmişler hepsini. İki tarafına. Derken moderniteye döndük ve dondurma istiyoruz. Evet. Gilotti. Dondurmayı Oya çok sever bunları. Sen eklercisin. Evet. Daha ziyade. Nasıldı? Valla uçuş çok güzeldi. Zaten sıralama çok kötü geldi. Keşke en sona uçuş koysaydık. Onun tadıyla gideydin Vallahi. diyorsun. Vallahi billahi. Veya sırf onu koyaydın. Olmaz. Birçok deneyim yaşatmam lazım sana burada. İyisiyle kötüsüyle diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Zaten benim gibi kültür mantarına da senin gibi bir konuk yakışırdı. Çok keyif aldım ben. Ben de keyif aldım. Teşekkürler. Pek o kadar da mantar değilsin yani. Sen çiçeği olmayan bir bitkisin. İyi bir şey mi dedin, kötü bir şey mi dedin şimdi? Hayır, çiçeğin yok. Ot mu o zaman? Onların sporları falan vardır, çiçekleri vardır otların. Kretasenin sonuna doğru çıkmışlardır. Sen biraz eğrelti otu gibisin. Anlatabiliyor muyum? Ama gelişeceksin. Yaparım. Kendime güvenim var o konuda. Yani senin programını yapanların gelişmesi lazım. Güveniyoruz. Ah. Teknolojiye de güveniyoruz. Evet, ya, teknoloji Ve bana da olmasa artık güvenin. zor yaşarız zaten. O zaman haftaya görüşürüz. Celal Şengör'le gerçekleştirdiğimiz Alara X'le 10 dakika programı burada sona erdi. Ama hiç endişelenmeyin çünkü yeni konuklar ve yeni bölümlerle yeniden karşınızda olacağız. O zaman çocuklar, ışıklar.